Herkese merhaba. Bugün güzel bir patlıcan yemeği yapacağız. İşe önce sebzeleri kızartarak başlayacağım. Patlıcanları soyduktan sonra tuzlu suda bir yarım saat beklettim. Böyle çizgi çizgi pijama deseni verdim patlıcanlara. Bir de şurada patatesler olacaktı. 2 tane de böyle orta boy patates kullanacağım. Onları da suyun içine attım. Şimdi bunu şöyle kenara alalım. Kızartma yapacağım için patlıcanları güzelce kurulamam gerekli önce. Havlu peçeteyle fazla suyunu alıyorum. Önce 2 tanesini çıkartalım. Doğrarken de önce ortadan 2'ye keseceğim. Sonra da onları da tekrardan 2'ye bölüyorum. Böyle kafama göre bir şekilde doğrayacağım. Siz de istediğiniz şekillerde doğrayabilirsiniz. Şekli çok önemli değil ama dilimleri eşit büyüklükte tutmaya gayret gösterin. Bir yandan ocağın da altını açıyorum. Sebzeleri doğrarken yağımız da ısınmış olur. Şimdi bir kısmını ısınan yağa dikkatlice bırakıyorum. Şöyle yayalım. Şöyle bir avuç daha koyabilirim sanki. Şimdi bu böyle yüksek ateşte kızara dursun. Biz de kalan patlıcanları doğramaya devam edelim. Ocağımız yüksek ateşte bu arada. Eğer altını kısarsanız patlıcanlarınız yağ çeker. O yüzden yüksek ateşte kızartmalısınız. Arada bunları da karıştırmayı ihmal etmeyin. Patlıcanları neden kızartıyoruz diye sorarsanız eğer, çoğu patlıcan yemeğinde patlıcanı kızartırsanız eğer çok daha lezzetli olur. Yemeğinizin formu da daha güzel gözükür. Bu yüzden diyebilirim. Bunlar hafiften renk aldı. Artık çıkartabilirim. Böyle bir tepsi süzgecin içine toplayacağım. Süzgeç sayesinde de fazla yağından kurtulacağız. Diğer patlıcanları da atıyorum. Bu aşamada yağ çok kızgın tabii ki. Dikkatli olmak lazım. Şöyle sığdığı kadar birkaç tane daha atayım bari içine. Kalanlar da artık patatesle pişecek. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Biraz sıkışık oldu ama böyle de pişer diye düşünüyorum. Patatesleri de iri küpler halinde doğrayacağım. Patlıcanların her yanını iyice kızartmak zorunda değilsiniz. Böyle büyük bir kısmı renk aldığı zaman çıkartabiliriz. Patatesleri de aynı şekilde hafif renk alana kadar kızartacağım. Süzgeçte beklettiğinizde kızartma yağından büyük oranda arındırmış oluyorsunuz. Yemeğinizde çok fazla yağlı olmuyor. Bu yüzden önce sebzeleri kızartmayı tercih ediyorum. Artık patatesleri de alabilirim. Ön pişirme işlemi bu kadardı. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yemeği bunda pişireceğim. Altını açıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Son damlasına kadar kullanın. Kendisi çok pahalı çünkü. Üzerine bir tane de orta boy soğanı böyle yemeklik doğradım. Onu da ilave edeceğim. Önce soğanı rengi şeffaf olana kadar kavuracağım. Bu yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Ocağınız bu aşamada orta ateşte olsun. Eğer fazla açarsanız soğanlarınız hemen yanabilir. Soğanların rengi döndü gördüğünüz gibi. Ben bu yemeğe kırmızı kapya biberini çok yakıştırıyorum. Ama olmadığı için eklemedim. Eğer evinizde varsa bu aşamada bir tane kapya biber ekleyebilirsiniz. İçine gerçekten çok yakışıyor. Soğanlar kavrulunca böyle hafif dolu bir yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğim. Salçayla birlikte çok az daha kavuracağım. 1 dakika kadar kavursanız yeterli olacaktır. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Sebzeleri yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce patatesleri ekliyorum. Tabanına şöyle yayalım. Sonra da patlıcanları ekleyeceğim. Burada büyük boy bir tane domates var. Onu da iri küpler halinde doğradım. Üzerine şöyle yayacağım. Eğer yeşil biberiniz varsa şöyle üzerine şekil olsun diye koyabilirsiniz. Gerçekten güzel duruyor. Ama şu an benim evimde biber kıtlığı var resmen. O yüzden koymayacağım. Ama böyle de çok lezzetli. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Şöyle hafif dolu bir tatlı kaşığı tuz döküyorum üzerine. 1 çay kaşığı da pul biber ekleyeceğim. Siz biberinizin acılığına göre durumu değerlendirin. Gerekirse daha az ekleyebilirsiniz. Şimdi suyunu dökelim. Sıcak su kullanıyorum. 2 bardak yeterli olacaktır. Altını biraz açacağım.
Tencerenin kapağını da kapatıyorum. Suyu kaynayana kadar yüksek ateşte tutacağım. Daha sonra altını kısıp kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişireceğim. Piştiği zaman son halinde göstereceğim size. Merak etmeyin. Baharatları eklerken ilave etmeyi unuttum ama ben böyle salçalı domates yemekleri tatları dengelemek için biraz toz şeker ekliyorum. Baharatlarını eklerken unuttum ama şimdi ilave edeceğim. Şöyle yine iri bir tutam toz şeker ekleyeceğim. Bunu aslında suyunu ilave etmeden eklerseniz çok daha güzel olur. Ben şu anda bir kurtarma işlemi yapıyorum. Dediğim gibi toz şekeri de tuzunu, biberini eklerken ilave etmemiz gerekiyordu. Ben unuttuğum için böyle yapıyorum. Mutfakta böyle aksilikler olabiliyor. Telafi edebiliyorsak ne mutlu. Şimdi kapağını tekrar kapatıyorum. Pişmeye devam edecek. Yemeğimiz 10 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle biraz yakından da göstereyim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Hazır patlıcan biraz olsun ucuzlamışken yapıp yiyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşürüz.